Selamünaleyküm kardeşler. Marka Tur kanalımıza hoş geldiniz. Sohbete başlamadan önce videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bugün sizlere kutsal şehir Mekke'nin tarihçesini dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Mekke, yeryüzünde Harem bölgesinin merkezinde Kabe-i Muazzama'nın etrafını çevirdiği dünyada emsali bulunmayan mübarek bir yer ve mukaddes bir şehirdir. Tarihi de Kabe kadar geçmişe dayanır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam takriben milattan 2000 yıl kadar önce hanımı Hacer validemiz ile henüz annesini emer yaştaki oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hakk'ın emri ile Filistin'den alıp Mekke'ye getirir. Mekke'nin ortasında bulunan Beyt-i Şerif'in yıpranmış duvarlarının dibine veya başka bir rivayette ise bir ağacın gölgesine yerleştirir. Onlara kısa bir zaman yetecek kadar bir kapta biraz hurma, bir başka kapta da bir miktar su bırakıp Filistin'e geri dönmek üzere oradan ayrılır. O zaman Kabe vadiden gelen sellerle tahrip olmuş, yenisi yapılmamıştı. Henüz Mekke şehri de kurulmamıştı. Kabe'ye ziyarete gelenler Beyt-i Şerif'in etrafındaki dağların eteklerine geçici çadırlar kuruyor, ziyaretlerinden sonra da çadırlarını söküp gidiyorlardı. İşte böyle kimsesiz ve himayesiz bir yerde bırakılan Hazreti Hacer validemiz, efendisi ve çocuğunun babası Hazreti İbrahim Aleyhisselam oradan yürüyüp giderken etrafına şöyle bir bakıyor. Ne bir hayat eseri, ne bir insan, ne de yiyip içecek bir şey göremeyince İbrahim Aleyhisselam'a sesleniyor. Ya İbrahim, yiyecek ve içecek bir şeyin olmadığı, görüşüp konuşacak bir kimsenin dahi bulunmadığı bu kimsesiz ve ıssız vadide bizi kime bırakıp gidiyorsun? İbrahim Aleyhisselam hanımının sesini duyunca şöyle bir duruyor. Bir tarafta çok sevdiği hanımı ve ciğerparesi oğlu İsmail himaye ister, diğer tarafta ise ilahi emir itaat ister. Bu iki meselenin tesiri altında hayrette kalır. Belki de dönüp bakarsam sevgi ve evlat şefkati ağır basar. İlahi emre itaatte kusur ederim diye ilahi emri tercih eder ve tekrar yürür. Hazreti Hacer validemiz arkasından biraz giderek tekrar seslenir. Ya İbrahim, bunu sana Allah mı emretti diye sorar. İbrahim Aleyhisselam yine yüzünü dönmeden evet Allah emretti diye cevap verir. Ve yoluna devam eder. Hazreti Hacer validemiz tam bir teslimiyetle öyleyse Allah bizi korur der ve oğlunun yanına döner. Muazzam bir teslimiyet. İbrahim Aleyhisselam hanımı ve evladını kimsesiz vadide bırakıp giderken benliğini saran şefkat, merhamet ve hasret duygularıyla gözden kaybolunca Kabe-i Şerif'e yönelir ve içi yanarak Rabbine şöyle dua eder. Ey Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bir kısmını namazı dosdoğru kılmaları için senin beyti hareminin yanında ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmını onlara meylettir. Ve onları bazı meyvelerle rızıklandır ki şükretsinler diye dua edip oradan uzaklaşır. Hacer validemiz oğlu İsmail'in yanına döner. Bir müddet sonra bir bakar ki yiyecek ve içecekleri azalmış. Erzağımız biterse ne yapabilirim acaba diye oğlu İsmail'i olduğu yerde bırakıp gelen giden var mı? Biraz yiyecek, içecek bir şeyler bulabilir miyim? Bir can yoldaşı acaba görebilir miyim diye Safa Tepesi'ne çıkar. Sağa, sola her yere bakar. Fakat kendisini teselli edecek ne bir canlı, ne bir hareket, ne bir ses, ne de bir işaret yoktur. Çevre ıssız, çevre sessizdir. Sonra Safa'dan iner. Karşıdaki Merve tepesine doğru yürür. Vadiye indiğinde
oğlu İsmail'i göremediği için vadinin çukur kısmını süratli bir şekilde yürüyerek geçer ve Merve tepesine çıkar. Etrafa ümitle bakar. Fakat ümitleri boş, aradığını bulamaz. Bu şekilde 4 defa Safa'dan Merve'ye, 3 defa da Merve'den Safa'ya gidip gelir. Merve'ye 3. gelişinde artık 7 say olmuştur. Kulağına oğlu İsmail'in sesi gelir. Yavruma bir şey mi oldu diye koşarak İsmail'in yanına gelir. Bir de ne görsün? İsmail'in ağlarken ayağıyla tepindiği yerden kaynayarak su çıkıyor. Hemen heyecanla dağılıp gitmesin, su boşa akmasın diye zem zem yani dur dur akma diyerek etrafını çevirip havuz haline getirir. Hacer validemizin hatırası olarak Safa ve Merve arasında hacıların ve umrecilerin say yapmaları vacip olmuştur. İsmail Aleyhisselam'ın mucizesi olarak da zemzem suyu bugüne kadar şifa kaynağı olmuştur. Eksilmeden kıyamete kadar da devam edecektir. Bir başka rivayette ise Cebrail Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın ayağını teptiği yeri kanadıyla yahut topuğuyla eşerek Cenab-ı Hakk'ın izniyle dipten kaynayan zemzem suyunu çıkarır denilmektedir. Bu sırada Cebrail Aleyhisselam uygun bir görüntü ile Hacer validemize sakın biz burada yalnız, kimsesiz, himayesiz kaldık diye korkmayın. İşte şurası Beytullah'ın yeridir. Onu bu çocukla beraber babası yeniden yapacaktır. Allahu Teala beytinin ehlini himayesiz bırakmaz diye müjde verip gider. Gerçekten de öyle olur. O vadiden geçenler artık burada su var diye uzun müddet kalmaya, hatta bazıları gelip yerleşmeye başlar. Gelenler suyun sahibi bilinen Hacer validemiz ve oğlu İsmail Aleyhisselam'a suyun karşılığında saygı, sevgi, ikram ve iltifatta bulunurlar. İlk gelip yerleşenler Cürhüm kabilesi olur. Kabe'nin etrafına yerleşip ilk Mekke şehrini, çarşı ve pazarını onlar kurar. Hacer validemiz ve oğlu Hazreti İsmail komşularıyla beraber yaşamaya devam ederler. Bu sırada aradan yıllar geçiyor. İsmail Aleyhisselam büyüyordu. Ana dili İbranice olan İsmail Aleyhisselam Cürhimilerden Arapça öğreniyordu. Zaman geçtikçe gelişen İsmail Aleyhisselam Cürhüm kabilesinden temiz bir ailenin kızıyla evlendi ve peygamber oldu. İbrahim Aleyhisselam hem hacca hem de eşi Hacer validemiz ve oğlu İsmail Aleyhisselam'ı ziyarete gelirdi. Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'dan da Beyt-i Şerif'in yeniden inşa edilmesini istedi. İbrahim Aleyhisselam Beyt-i Şerif'i inşa etmek üzere Mekke'ye geldi. Baba oğul 2 peygamber birleşip Beyt-i Şerif'i yeniden inşa ettiler. Bugünkü haliyle Mekke'ye gelecek olursak, bugünkü haliyle Hicaz bölgesinin ortasında etrafı bitkisiz sıra dağlarla çevrili olup dağları siyah, sert kaya ve taşlarla kaplı, çok sıcak ve kurak bir iklime sahip olan Mekke'nin gündüzleri güneşin ışınlarıyla iyice ısınan kayaların verdiği ısıyla gece sabaha kadar sıcaklığı devam eder. Bilhassa yaz günlerinde bu sıcaklık daha da artar. Osmanlı döneminde Mekke ve civarına fevkalade değer verilmiş, tarihe mal olan eserler bırakılmıştır. Ne yazık ki o kıymetli eserlerin pek çoğu şimdi bakımsız, harabe halinde. Haremin korunması için inşa edilen Cihat Kalesi bütün ihtişamıyla hala ayakta dururken maalesef yıktılar. Şu anda yerinde modern büyük bir otel var. Son senelerde asrın tekniğinden faydalanılmakta, her türlü imkanlar değerlendirilmekte, yollar, köprüler, tüneller, parklar, eğlence bahçeleri yapılmakta ve çevrenin ağaçlandırılmasına hızla devam edilmektedir. Gidiş, geliş, çift yollar sağlı sollu yeşertilmiştir artık.
mesken, otel ve misafirhaneler yapılmış ve hala da yapılmaktadır. Geniş caddeler, çarşı, pazar ve büyük marketler kurulmuştur. Su ve ulaşım sorunu tamamen çözülmüştür. Yani her türlü ihtiyaç maddelerini insanlar bol miktarda ve artık aradığını her yerde bulmak mümkündür. Hülasa Mekke, maddi ve manevi cihetiyle görülmeye değer emsalsiz bir şehirdir. Mekke ve civarını diğer şehirlerden ayıran, dünyada eşi ve benzeri olmayan özellikleri vardır. Onlardan meşhur olanları sıralarsak: 1. Dünyanın her tarafından İslam alemini 24 saat ibadet için namaz ve dualarında yöneldikleri kıblemiz hacıların etrafında gece gündüz durmadan adeta pervane gibi döndükleri Beyt-i Şerif'in Mekke'de olması, Mekke'nin ortasında olması. 2. İsmail Aleyhisselam'ın mucizesi olan ve emsali dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan Zemzem suyunun Mekke'de bulunması. 3. Kur'an-ı Kerim'de Safa ve Merve Allah'ın nişanlarındandır diye bildirilen Safa ve Merve'nin Mekke'de bulunması. 4. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miladi 20 Nisan 571'de pazarı pazartesiye bağlayan gecenin en güzel vaktinde Mekke'de dünyaya gelmiş olması. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu ev Safa ile Merve arasındaki mermer döşeli meydandan çıkıldığında tam karşıda görülür. Beyt-i Şerif'in doğusunda yeni yapılmış 2 katlı bir binadır. Mevkisi de Haşim Caddesi, Mevlid Sokağı diye anılır. Şimdi ise kütüphane olarak ziyaret edilmektedir. 5. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukluk ve gençlik devresinin Mekke'de geçmesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocukluk devresinde daha dünyaya gelmeden babası Abdullah'ı 6 yaşlarında annesi Amine'yi kaybetmiş, hem babadan hem de anneden yetim kalmıştı. Dedesi Abdülmuttalib'in himayesinde büyüyordu. 12 yaşlarındayken dededen de yetim kaldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'nin babası, kendisinin de amcası olan Ebu Talib'in himayesine geçmişti. 25 yaşına gelip evlenene kadar ne çocukluğunda ve ne de gençlik döneminde ileride kendisini mahcup edecek hiçbir çirkin hali olmamıştır. Dost düşman herkes kendisine Muhammedül Emin diye hitap etmiştir. 6. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk evliliğinin Mekke'de olması. 25 yaşındayken 40 yaşında dul bir hanım olan Hazreti Hatice validemizle ilk evliliğini Mekke'de yapması ve 5 çocuğunun Mekke'de dünyaya gelmesi. 7. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk vahyin Hira Dağı'nda gelmesi. İslam'ı ilk kabul eden hanımı Hatice validemiz olur. Sonra büyüklerden Hazreti Ebu Bekir, çocuklardan Hazreti Ali, hizmetçilerden de Hazreti Zeyd olmuştur. Allahu Teala hepsinden razı olsun. 8. Hatice validemizin Mekke'de vefat etmesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk hanımı Hatice-tül Kübra validemizin kabrinin Mekke'de Cennetül Mualla mezarlığında olması. 9. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miracının Mekke'de olması. İnsanlık tarihinde emsali görülmemiş Miraç hadisesi Mekke'deyken olmuştur. Akılları durduran Miraç yolculuğu gecenin kısa bir zamanında Mekke'den Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya, oradan 7 kat gökleri geçerek Sidretül Münteha'ya, oradan da Allahu Teala'nın dilediği yere kadar gitmesi, 70.000 perdenin kalkması ve Allahu Teala'yı mekandan münezzeh olarak görmesi ve sır olarak 90.000 kelam etmesi, dönüşte ise cennet ve cehennemi gezmesi de Mekke'deyken olmuştur. 10. Mekke'de 13 sene İslam'ı tebliğ etmesi. İlk ayetlerin Mekke'de inmesi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın orada peygamber olması.
İslam'ın ilk tebliği ve İslam'ı yaşamanın ilk zor günleri ve devam eden 13 sene Mekke'de yaşanmıştır. 11. Medine'ye hicretin Mekke'den olması. Müşrikler baskılarını, eza ve cefalarını gün geçtikçe arttırıp Müslümanlara huzur vermiyorlardı. Bazı sahabeler Habeşistan'a, bazıları Yemen'e, kimi açık, kimi gizlice hicret ediyorlardı. Ve ilahi emir geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da sadık dostu, ilk Müslüman Ebu Bekir radıyallahu anh ile Mekke'den Medine'ye hicret etti ve 8 sene sonra Mekke'yi müşriklerin elinden kurtardı. Meşhur Mekke kuşatması sonunda Mekke Müslümanların eline geçmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ordusu tekbirlerle Mekke'ye girmişler ve ilk olarak Beyt-i Şerif'in içindeki putları yere indirmişlerdi. Mekke'nin daha saymakla bitiremeyeceğimiz pek çok özellikleri vardır. Biz burada sadece meşhur olanlarını anlatmakla yetindik. Rabbim hepinize bu kutsal şehri ziyaret edip ibadetlerinizi yapmayı nasip etsin. Allah'a emanetsiniz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.